Herkese merhabalar. İstanbul'un büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Bu videoda sizi şehrin kalbindeki en ikonik ve görülmesi gereken 55 yeri keşfetmeye davet ediyorum. Ayasofya'nın tarihi ihtişamından Galata Port'un modern cazibesine, İstiklal Caddesi'nin canlı atmosferinden Prens Adaları'nın huzur dolu doğasına kadar İstanbul'un her köşesinde unutulmaz anılar biriktireceğiz. Şimdi küçük bir rica. Videonun tadını çıkarırken kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çayınız, kahveniz hazırsa dolu dolu bu eşsiz yolculuk başlasın. İlk keşfimiz Sultanahmet Meydanı. Bu meydan adeta tarihin canlı bir sahnesi gibi. Bizans döneminin hipodromunun kalıntıları üzerinde yürürken tarihi dikili taş ve yılanlı sütun gibi anıtlarla karşılaşacaksınız. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Alman Çeşmesi de burada yer alıyor. Meydanın etrafında birbirinden güzel kafeler ve restoranlar bulunuyor. Özellikle akşamüstü burada oturup bir kahve içmek, gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde İstanbul'un eşsiz atmosferini yaşamanızı sağlıyor. Sultanahmet Meydanı, tarih ve modern yaşamın mükemmel bir birleşimi. Sıradaki durağımız tarihin en ikonik yapılarından biri olan Ayasofya. 1500 yıllık bu yapı Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde cami olarak hizmet vermiş ve şimdi tekrar cami olarak kullanılıyor. Ayasofya'nın muhteşem mozaikleri ve devasa kubbesi mimarinin birer harikası. İçeri girdiğinizde başınızı yukarı kaldırın ve kubbenin ihtişamına hayran kalın. Ayasofya'nın hikayesi de oldukça etkileyici. İmparator Justinianus'un "Solomon seni geçtim" dediği an bu yapının tarihine damgasını vurmuş. Ayasofya'yı ziyaret etmek ücretsiz. Ancak yeni bir düzenleme ile üst kata girişler ücretli hale geldi. Şimdi halk arasında Mavi Cami olarak da bilinen Sultanahmet Camii'ne gidiyoruz. 17. yüzyılda Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan bu cami, altı minaresi ve zarif iç mekan süslemeleriyle dikkat çekiyor. İçeriye girdiğinizde mavi İznik çinilerinin ihtişamı sizi karşılıyor. Avluda yürüyüş yaparken veya içeride namaz kılarken Osmanlı mimarisinin detaylı ve görkemli yapısını hissedebilirsiniz. Sultanahmet Camii özellikle akşam saatlerinde ışıklandırıldığında büyüleyici bir manzara sunuyor. İstanbul'da bu camiyi görmeden ayrılmak büyük bir eksiklik olur. İstanbul'un mistik yeraltı dünyasına hoş geldiniz. Yerebatan Sarnıcı'ndayız. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilen bu devasa yeraltı su sarnıcı 336 sütunu ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Sarnıcın en dikkat çekici özelliklerinden biri ters duran Medusa başı heykelleri. Efsaneye göre bu heykellerin gözüne bakan taş kesiliyor. Sarnıçta gezinirken klasik müzik eşliğinde mistik bir atmosferde yürüyebilir ve İstanbul'un yeraltı zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Sarnıç'ın serinliği yazın sıcağında serinlemek için ideal bir yer sağlıyor. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni keşfediyoruz. Osman Hamdi Bey'in kurduğu bu müze, antik dünyanın kapılarını aralayan eşsiz bir mekan.
Müzede İskender Lahdi ve Truva hazineleri gibi paha biçilmez eserler sergileniyor. Müze hem koleksiyonları hem de tarihi binası ile büyüleyici bir deneyim sunuyor. Burada gezerken her bir eserin ardındaki hikayeleri keşfedin ve İstanbul'un zengin geçmişine dair derin bir anlayış kazanın. Müze kart ile giriş yaparak İstanbul'daki diğer müzelere de kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca müze bahçesinde bir kahve molası vermek, tarihi atmosferi tam anlamıyla hissetmenize yardımcı olacaktır. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı'na yöneliyoruz. Bu saray padişahların yaşadığı yer olmasının yanı sıra harem daireleri ve imparatorluk hazinesi ile de ünlü. Sarayın içinde dolaşırken kutsal emanetleri ve padişah kılıçlarını görebilirsiniz. Özellikle Sarayburnu manzaralı avluda yürümek ve denizin mavisi ile tarihin ihtişamını bir arada yaşamak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve zarafetini en iyi şekilde yansıtıyor. Burada müze kart geçerli. İstanbul'a gelen her gezginin mutlaka görmesi gereken bir yer. Sıradaki keşfimiz İstanbul'un en eski ve en büyük parklarından biri olan Gülhane Parkı. Bu park Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılmış ve tarihin her döneminde önemini korumuş. Parkta yürüyüş yaparken İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla baş başa kalabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında park adını aldığı güllerle bezenir ve ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunar. Ayrıca parkın içinde bulunan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Gülhane Parkı'nda bir piknik yaparak gününüzü daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Kapalı Çarşı'ya hoş geldiniz. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri. 15. yüzyılda inşa edilen bu çarşı 60'tan fazla sokağı ve 4000'den fazla dükkanı ile ziyaretçilerine adeta bir labirent sunuyor. Burada el yapımı takılardan antikalara, tekstilden halılara kadar birçok farklı ürünü bulabilirsiniz. Kapalı çarşının büyülü atmosferinde alışveriş yaparken çarşının tarih kokan sokaklarında kaybolmak adeta bir ritüel. Çarşının içerisindeki kafelerde bir mola verip Türk kahvesi içmeyi de unutmayın. Her köşede sizi bekleyen sürprizlerle dolu bu çarşı İstanbul'un kalbinde bir mücevher gibi. Şimdi İstanbul'un geleneksel Osmanlı hamamlarından biri olan Çemberlitaş Hamamı'na gidiyoruz. 1584 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen bu tarihi hamam, klasik Osmanlı hamam mimarisinin güzel bir örneği. İçeri girdiğinizde kubbeli tavanı, mermer göbek taşı ve geniş yıkanma alanları ile karşılaşacaksınız. Çemberlitaş Hamamı'nda geleneksel bir hamam deneyimi yaşayabilir, kese ve köpük masajı ile rahatlayabilirsiniz. Hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirecek bu deneyim İstanbul'un geleneksel yaşam kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bir sonraki durağımız rengarenk baharatların ve otantik lezzetlerin adresi Mısır Çarşısı. 17. yüzyılda inşa edilen bu tarihi çarşı adını Mısır'dan getirilen baharatlardan alıyor. Burada zengin baharat çeşitlerinden lokum ve kuru yemişlere kadar birçok lezzeti bulabilirsiniz. Ayrıca egzotik kokuların ve canlı renklerin arasında dolaşırken
İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı bulacaksınız. Alışveriş yaparken pazarlık yapmayı unutmayın. Çarşının hemen yanı başındaki Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz harika manzaralar sunuyor. Bir sonraki keşfimiz Eminönü'nde yer alan görkemli Yeni Cami. İnşası 1663 yılında tamamlanan bu cami, zarif iç mekan süslemeleri ve etkileyici dış mimarisi ile ünlü. Cami Eminönü Meydanı'nda Galata Köprüsü'nün hemen yanında yer alıyor ve İstanbul'un tarihi silüetine katkıda bulunuyor. Yeni caminin avlusunda dolaşırken kuşların cıvıltıları ve şehrin canlı atmosferi sizi sarıyor. Caminin içerisindeki çiniler ve süslemeler Osmanlı sanatının en güzel örneklerini sunuyor. Şimdi Mimar Sinan'ın başyapıtı Süleymaniye Camii'ne gidiyoruz. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bu cami, İstanbul'un en büyük ve en etkileyici camilerinden biri. Zarif minareleri ve geniş avlusuyla dikkat çeken Süleymaniye Camii, aynı zamanda muhteşem bir Boğaz ve Haliç manzarası sunuyor. İç mekanda Mimar Sinan'ın ustalıkla işlediği detayları görebilirsiniz. Cami kompleksinde bir de Mimar Sinan'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın türbeleri bulunuyor. Süleymaniye Camii, İstanbul'un tarih ve manzara bakımından en zengin noktalarından biri. Yolculuğumuzun bir sonraki durağı İstanbul'un tatlı hatıralarından biri olan Vefa Bozacısı. 1876 yılından bu yana boza üretimi yapan bu tarihi mekan, özellikle kış aylarında bozanın sıcak ve tatlı tadını denemek için ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi dokusu korunmuş bu mekanda Osmanlı döneminden kalma tariflerle üretilen bozanın tadına bakarken Vefa Bozacısı'nın nostaljik atmosferinde zaman yolculuğuna çıkacaksınız. Bozanın üzerine tarçın serpip leblebi eklemeyi unutmayın. Bu geleneksel lezzeti tam anlamıyla deneyimlemek için mükemmel bir dokunuş. Bir sonraki keşfimiz İstanbul'un yeraltı güzelliklerinden biri olan Şerefiye Sarnıcı. 4. yüzyılda Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından inşa edilen bu sarnıç İstanbul'un en eski yapılarından biri. İçeri girdiğinizde su ve ışığın eşsiz dansına tanıklık edeceksiniz. Sarnıcın mistik atmosferinde gezerken suyun yansımasında tarihin izlerini görebilirsiniz. Ayrıca burada düzenlenen ışık ve müzik gösterileri ziyaretinizi unutulmaz kılacak. Şerefiye Sarnıcı, İstanbul'un saklı hazinelerinden biri ve mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. İstanbul'un gizli hazinelerinden biri olan Kariye Müzesi'ne gidiyoruz. Bizans dönemine ait olan bu yapı muhteşem mozaikleri ve freskleri ile ünlü. 11. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş ve günümüzde müze olarak hizmet vermekte. Müzede sergilenen dini sahneleri betimleyen mozaikler ve freskler Bizans sanatının en güzel örneklerinden. Kariye Müzesi'ni gezerken hem Bizans hem de Osmanlı tarihine dair birçok önemli detayı keşfedeceksiniz. Müze kartınızla giriş yapabileceğiniz bu tarihi mekan
İstanbul'un zengin kültürel mirasının önemli bir parçası. Bizans dönemine ait en iyi korunmuş yapılardan biri olan Tekfur Sarayı'na gidiyoruz. İstanbul'un Edirnekapı semtinde yer alan bu saray 10. yüzyılda inşa edilmiş ve Bizans imparatorlarının ikametgahı olarak kullanılmış. Tekfur Sarayı özellikle dış cephesindeki renkli taş işlemeleri ve kemerli yapısıyla dikkat çekiyor. Sarayın içinde Bizans dönemine ait seramikler, mozaikler ve diğer tarihi eserler sergileniyor. Restorasyon çalışmaları sayesinde günümüze kadar ulaşan Tekfur Sarayı, İstanbul'un Bizans geçmişine ışık tutan önemli bir yapı. Sarayı ziyaret ederek tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İstanbul'un renkli ve tarihi semtlerinden biri olan Balat'a gidiyoruz. Dar sokakları, renkli evleri ve tarihi yapıları ile Balat adeta bir açık hava müzesi gibi. Bu semt Yahudi, Rum ve Ermeni kültürlerinin bir arada yaşadığı dönemlerin izlerini taşıyor. Balat'ta gezinirken Fener Rum Patrikhanesi'ni ve Ahrida Sinagogu'nu ziyaret edebilir, tarihi kiliseleri keşfedebilirsiniz. Balat'ın sokaklarında dolaşırken sevimli kafelerde mola verip bir kahve içmeyi de unutmayın. Balat, fotoğraf meraklıları için de harika kareler sunan bir bölge. Bir sonraki durağımız İstanbul'un en önemli dini merkezlerinden biri olan Eyüp Sultan Camii. 15. yüzyılda inşa edilen bu cami, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip. Eyüp Sultan Türbesi'nin de bulunduğu bu kutsal mekan, özellikle cuma günleri ve dini bayramlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Avlusunda huzur dolu bir atmosferde dolaşabilir, caminin iç mekanındaki detaylı süslemeleri ve hat sanatını inceleyebilirsiniz. Eyüp Sultan Camii, manevi atmosferi ve tarihi dokusuyla her ziyaretçisini etkileyen bir yer. Şimdi Osmanlı dönemi tekstil fabrikası olarak inşa edilen ve günümüzde kültürel etkinliklerin merkezi haline gelen Feshane'ye yöneliyoruz. Haliç kıyısında yer alan bu tarihi yapı, sergiler, fuarlar ve festivaller için kullanılan geniş ve ferah alanları ile dikkat çekiyor. Feshane'de düzenlenen etkinlikler, İstanbul'un kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtıyor. Tarihi atmosferde modern etkinliklere katılmak, İstanbul'un geçmişi ve bugünü arasında keyifli bir bağ kurmanızı sağlıyor. Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyoruz. Haliç'in muhteşem manzarasını sunan bu tepe, adını Fransız yazar Pierre Loti'den alıyor. Bu tepeye teleferikle çıkabilir ve zirveden İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Tepede çay bahçelerinde oturup bir çay içerek manzaranın keyfini sürmek, İstanbul'da yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Özellikle gün batımında Haliç'in üzerinde batan güneşi izlemek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Pierre Loti Tepesi hem huzur dolu bir ortam hem de muhteşem bir manzara arayan gezginler için ideal bir durak. Şimdi İstanbul'un en önemli dini yapılarından biri olan Fatih Camii'ne yöneliyoruz.
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 yılları arasında inşa edilen bu cami Osmanlı'nın İstanbul'daki ilk büyük külliyesi olarak biliniyor. Cami muazzam kubbesi ve zarif süslemeleriyle dikkat çekiyor. Fatih Camii aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in türbesine de ev sahipliği yapıyor. Burada dua ederken ya da sadece caminin ihtişamını seyrederken Osmanlı mimarisinin ve sanatının doruk noktasına tanıklık edebilirsiniz. Fatih Camii'ni ziyaret ettiğinizde külliyenin diğer bölümlerini de gezmeyi unutmayın. Her köşesi ayrı bir tarihi hikaye barındırıyor. İstanbul'un endüstri ve ulaşım tarihini keşfetmek için Rahmi Koç Müzesi'ne gidiyoruz. Haliç kıyısında yer alan bu müze, ulaşım araçlarından endüstriyel makineler ve oyuncaklara kadar geniş bir koleksiyona sahip. Müzenin en dikkat çekici bölümleri arasında tarihi trenler, buharlı makineler ve klasik otomobiller yer alıyor. Ayrıca eski gemiler ve denizaltılar gibi büyük ölçekli objeler de sergileniyor. Çocuklar için interaktif bölümler ve etkinlikler de bulunan Rahmi Koç Müzesi, ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekan. Türkiye'nin dört bir yanından önemli tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'e gidiyoruz. Haliç kıyısında yer alan bu açık hava müzesi 60 dönümlük bir alana yayılmış ve 130'dan fazla eserin minyatürünü barındırıyor. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Anıtkabir gibi ikonik yapıların yanı sıra Efes Antik Kenti ve Nemrut Dağı heykelleri gibi tarihi mekanların minyatürlerini de burada görebilirsiniz. Miniatürk hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Müze kartınızla giriş yapabileceğiniz bu park, Türkiye'nin kültürel mirasını tek bir yerde keşfetmek için harika bir fırsat. Şimdi rotamızı İstanbul'un en eğlenceli duraklarından biri olan Violant'a çeviriyoruz. İstanbul'un ilk temalı parkı olan Violant, her yaşa hitap eden eğlence olanakları sunuyor. Roller coasterlardan su parklarına, çocuk oyun alanlarından alışveriş merkezine kadar pek çok aktiviteyi bir arada bulabilirsiniz. Adrenalini sevenler için nefes kesen, mutlaka deneyimlemesi gereken bir roller coaster. Ayrıca parkın içinde yer alan alışveriş caddesinde sevdikleriniz için hediyelik eşyalar alabilir ve dinlenmek için çeşitli kafe ve restoranlarda mola verebilirsiniz. Violant'ta eğlence dolu bir gün geçirmek, İstanbul'un koşturmacasından bir an olsun uzaklaşmak için harika bir fırsat. Şimdi sizi dünyanın en büyük tematik akvaryumlarından biri olan İstanbul Akvaryum'a götürüyorum. Florya'da yer alan bu dev akvaryum, Pasifik'ten Atlantik'e kadar 16 farklı tematik bölge sunuyor. Her bölge kendi ekosistemine uygun şekilde tasarlanmış ve yüzlerce farklı türde deniz canlısını barındırıyor. Özellikle köpek balıkları ve dev vatozlarla dolu büyük tank mutlaka görülmesi gereken bir yer. Akvaryum turunun sonunda Amazon Yağmur Ormanı bölümüne de mutlaka uğrayın. Burası tropikal iklimin büyüleyici bitki örtüsü ve hayvanlarıyla dolu. Ayrıca akvaryumun hemen yanında yer alan Aqua Floria AVM'de alışveriş yapabilir ve deniz manzaralı restoranlarda lezzetli yemekler tadabilirsiniz. Bir sonraki keşfimiz İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi. 14. yüzyılda Cenevezliler tarafından inşa edilen bu tarihi kule, İstanbul'un en iyi manzaralarından birini sunuyor.
Kulenin tepesine çıkarak 360 derece panoramik İstanbul manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Burada Haliç'ten Boğaz'a, tarihi Yarımada'dan modern şehre kadar İstanbul'un her yönünü görebilirsiniz. Galata Kulesi aynı zamanda Hazarfen Ahmet Çelebi'nin efsanevi uçuş denemesi ile de ünlü. Kuledeki restoran ve kafede oturup bu muhteşem manzaraya karşı bir şeyler içmek, İstanbul'da yaşanması gereken eşsiz deneyimlerden biri. Keşif turumuzun bir sonraki durağı İstanbul'un yenilenen ve modern yüzlerinden biri olan Galata Port. İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan bu dev proje, lüks otellerden restoranlara, alışveriş alanlarından sanat galerilerine kadar birçok farklı mekanı bir arada sunuyor. Deniz kenarında yürüyüş yapabilir, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Galata Port aynı zamanda tarihi Karaköy limanını da kapsayan bir alan olduğu için burada geçmiş ve geleceğin kusursuz birleşimine tanıklık edeceksiniz. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılmış haliyle büyüleyici bir atmosfer sunan Galata Port, İstanbul'un modern ve dinamik yaşam tarzını keşfetmek için mükemmel bir durak. Keşif turumuzun yeni durağı Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi olan İstanbul Modern. 2004 yılında Karaköy'de açılan bu müze, Türkiye ve dünya çağdaş eserlerinin sergilendiği önemli bir kültür merkezi haline gelmiş. İstanbul Modern, resimden heykel ve fotoğrafa kadar geniş bir sanat yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Müze, sanatseverler için sürekli ve geçici sergiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve seminerler gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrıca müze bünyesinde yer alan kafe ve kitapçıda vakit geçirerek sanatla dolu bir gün keyfini çıkarabilirsiniz. İstanbul Modern, sanatı ve kültürü yakından deneyimlemek isteyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir nokta. Şimdi İstanbul'un kalbi olarak kabul edilen İstiklal Caddesi'ne gidiyoruz. Bu cadde Taksim Meydanı'ndan başlayarak Galata Kulesi'ne kadar uzanıyor ve gün boyu hareketli ve canlı. İstiklal Caddesi birbirinden çeşitli mağazalar, restoranlar, kafeler ve tarihi binalarla dolu. Caddenin her iki yanında yer alan sokak sanatçıları, müzisyenler ve performans sanatçıları buraya ayrı bir renk katıyor. İstiklal Caddesi'nde dolaşırken Fransız ve Rum mimarisinin izlerini taşıyan tarihi binaları inceleyebilir, nostaljik tramvay ile kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu cadde İstanbul'un kozmopolit ve dinamik yapısını en iyi şekilde yansıtıyor. Bir sonraki durağımız Beyoğlu'nun kalbinde yer alan ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken Çiçek Pasajı. 1876 yılında açılan bu pasaj, eski Rusya'dan gelen göçmen çiçekçilerin burada çiçek satmaya başlamasıyla ün kazanmış. Günümüzde ise restoranlar, meyhaneler ve kafelerle dolu olan Çiçek Pasajı hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biri. Bu tarihi pasajda meyhane kültürünün tadını çıkarabilir, geleneksel Türk mezeleri ve deniz ürünlerinin keyfini sürebilirsiniz. Akşamları canlı müzik eşliğinde Çiçek Pasajı'nın nostaljik atmosferinde unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Şimdi Beyoğlu'nun kalbinde yer alan Pera Müzesi'ne doğru yol alıyoruz. Bu müze Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından 2005 yılında açılmış olup Osman Hamdi Bey'in ünlü kaplumbağa terbiyecisi gibi birçok değerli esere ev sahipliği yapmakta. Pera Müzesi sadece sanatseverler için değil, tarihe ve kültüre ilgi duyan herkes için bir hazine niteliğinde.
Müze sürekli sergilerin yanı sıra dönemsel uluslararası sergilere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca müze içinde bulunan Pera Cafe ziyaretçilerine hoş bir mola sunuyor. Pera Müzesi'ni ziyaret ederken müze kart kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. Gezimizde şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinin görkemini yansıtan Dolmabahçe Sarayı'na doğru yol alıyoruz. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit tarafından inşa edilen bu saray, Boğaz'ın kıyısında yer alıyor ve barok, rokoko ve neoklasik mimari tarzlarını bir araya getiriyor. Dolmabahçe Sarayı 285 odası, 46 salonu ve muhteşem Boğaz manzarası ile büyüleyici bir yapı. Sarayın iç mekanında dünyanın en büyük kristal avizesi ve ihtişamlı süslemeler görebilirsiniz. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği odası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı gezerken Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli günlerine tanıklık edeceksiniz. Şimdi Boğaz'ın huzur dolu köşelerinden biri olan Aşiyan'a ünlü Türk şairi Tevfik Fikret'in evi ve müzesi olan Aşiyan Müzesi'ne gidiyoruz. Bu müze Fikret'in yaşadığı evi ve kişisel eşyalarını sergileyerek onun hayatına ve eserlerine dair derin bir bakış sunuyor. Boğaz manzaralı bu ev aynı zamanda edebiyat severler için eşsiz bir durak. Müzeyi gezerken Tevfik Fikret'in edebi dünyasına adım atacak ve onun İstanbul'a olan sevgisini hissedeceksiniz. Aşiyan Müzesi, huzurlu bahçesi ve tarihi atmosferi ile İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Sıradaki durağımız Boğaz'ın inci tanelerinden biri olan Çırağan Sarayı. 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen bu saray, günümüzde lüks bir otel olarak hizmet vermekte. Sarayın tarihi dokusu korunarak modern olanaklarla birleştirilmiş hali, ziyaretçilerine hem tarih hem de konfor sunuyor. Boğaz manzaralı terasında bir kahve içmek veya şık restoranlarında bir akşam yemeği yemek, İstanbul'un büyüleyici atmosferini hissetmek için mükemmel bir fırsat. Çırağan Sarayı, düğünler ve özel etkinlikler için de popüler bir mekan ve ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşatıyor. Bir sonraki durağımız Boğaz'ın en hareketli ve keyifli noktalarından biri olan Ortaköy sahili. Bu semt tarihi Ortaköy Camii'nin yanı sıra sokak sanatçıları, kafeler ve restoranlarla dolu. Sahilde yürüyüş yaparken kumpir ve waffle gibi lezzetleri denemeyi unutmayın. Ortaköy Camii'nin hemen yanındaki çay bahçelerinde oturup Boğaz'ın muhteşem manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle hafta sonları Ortaköy'de kurulan el sanatları ve takı pazarında alışveriş yapabilir, Boğaz Köprüsü'nün altında harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Ortaköy, enerjik atmosferi ve eşsiz konumuyla İstanbul'un vazgeçilmez duraklarından biri. Sıradaki durağımız İstanbul'un nefes kesen doğa harikası Emirgan Korusu. Boğaz'ın kıyısında yer alan bu geniş park, rengarenk çiçekleri ve huzur veren yürüyüş yollarıyla meşhur. Özellikle her yıl düzenlenen Lale Festivali, Emirgan Korusu'nu ziyaret etmek için harika bir sebep. Binlerce çeşit lalenin açtığı bu dönemde fotoğrafçılar için de cennet niteliğinde. Piknik yapmak, yürüyüş yapmak ya da sadece doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer.
Koru içinde bulunan sarı, beyaz ve pembe köşkler hem mimari hem de tarih açısından oldukça ilgi çekici. Emirgan Korusu, İstanbul'da şehir hayatından kaçmak isteyenler için mükemmel bir sığınak. Boğaz'ın Avrupa yakasında yer alan Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethine hazırlık amacıyla inşa edilmiş. 1452 yılında sadece 4 ayda tamamlanan bu devasa yapı, İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Ziyaretçilere muhteşem bir boğaz manzarası sunan Hisar, aynı zamanda İstanbul'un tarihi atmosferini solumak için mükemmel bir yer. Hisar'ın içindeki müzede sergilenen tarihi silahlar ve eşyalar da ilgi çekici. Yaz aylarında burada düzenlenen konserlere katılmayı ihmal etmeyin. Doğa severler için ideal bir kaçış noktası olan Belgrad Ormanı'na hoş geldiniz. İstanbul'un kuzeyinde yer alan bu geniş ormanlık alan, yürüyüş, koşu ve piknik için harika bir mekan. İçerisindeki göletler ve çeşitli yürüyüş parkurları ile şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için birebir. Hafta sonu bir doğa yürüyüşü yaparak taze hava alabilir ve stresten arınabilirsiniz. Belgrad Ormanı İstanbul'un doğa harikalarından biri olup her gezginin listesinde mutlaka yer almalı. Bir sonraki durağımız İstanbul'un panoramik manzaralarını sunan Çamlıca Tepesi. İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan bu tepe, Boğaz'ın ve şehrin nefes kesici manzarasını gözler önüne seriyor. Çamlıca Tepesi'nde yer alan seyir teraslarından şehri izleyebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve piknik alanlarında keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle gün batımında Boğaz'ın renk cümbüşünü izlemek muhteşem bir deneyim sunuyor. Çamlıca Tepesi'nde bulunan kafelerde bu manzaraya karşı kahvenizi yudumlamak da oldukça keyifli. Çamlıca Tepesi, İstanbul'un doğal güzelliklerini ve büyüleyici manzaralarını keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak. Keşif turumuzun yeni durağı İstanbul'un en büyük camisi olan Çamlıca Camii. 2019 yılında tamamlanan bu muhteşem yapı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin modern bir yorumuyla inşa edilmiş. Çamlıca Tepesi'nde yer alan cami aynı zamanda 63.000 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Caminin içindeki detaylı süslemeler, büyük avizeler ve geniş avlular ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ayrıca caminin içinde sanat galerisi, kütüphane ve konferans salonu gibi kültürel alanlar da bulunuyor. İstanbul'un her köşesinden görülebilen bu görkemli cami hem ibadet etmek hem de şehrin manzarasını izlemek için ideal bir yer. İstanbul'un simge yapılarından biri olan Çamlıca Kulesi'ne gidiyoruz. 369 metre yüksekliğindeki bu kule İstanbul'un ve Boğaz'ın 360 derece panoramik manzarasını sunuyor. Kulede yer alan seyir terasları ve restoranlar ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Çamlıca Kulesi'nin tepesinden İstanbul'un tarihi yarımadasını, Boğazı ve adaları bir arada görebilirsiniz. Ayrıca kulenin modern mimarisi ve teknolojik altyapısı da dikkat çekici.
Çamlıca Kulesi'nde şehri yükseklerden izlerken İstanbul'un büyüleyici güzelliklerini ve canlılığını yakından hissedeceksiniz. Şimdi Boğaz'ın huzur dolu semtlerinden biri olan Çengelköy'e gidiyoruz. Çengelköy tarihi ahşap yalıları, dar sokakları ve sahil boyunca uzanan çay bahçeleriyle ünlü. Burada deniz kenarında yürüyüş yapabilir ve Boğaz'ın serin sularına karşı bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çengelköy'ün meşhur Çınaraltı Çay Bahçesi'nde çayınızı yudumlarken İstanbul'un tarihi atmosferini hissedebilirsiniz. Ayrıca Çengelköy'ün taze balıkçı pazarından alışveriş yapabilir ve sahildeki restoranlarda taze deniz ürünlerini deneyimleyebilirsiniz. Çengelköy, İstanbul'un modern yaşamı ve geleneksel dokusunu harmanlayan büyüleyici bir semt. İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi'ne gidiyoruz. İstanbul Boğazı'nın ortasında yer alan bu tarihi yapı, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmış. Kız Kulesi, Boğaz'ın büyüleyici manzarasını sunan eşsiz bir nokta. Kuleye Üsküdar'dan kalkan teknelerle ulaşabilir ve içindeki restoran ve kafenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca Kız Kulesi'nde yer alan müzede yapının tarihi ve efsaneleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kız Kulesi'nin en bilinen efsanelerinden biri kulede hapsedilen prensesin hikayesi ve bu romantik efsane kuleye mistik bir hava katmakta. Kız Kulesi, İstanbul'un tarihi ve romantik atmosferini yaşamak isteyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bir sonraki durağımız İstanbul'un yeşil cennetlerinden biri olan Fethi Paşa Korusu. Boğaz'ın kıyısında yer alan bu büyük park, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak için mükemmel bir yer. Korunun içinde yürüyüş yapabilir, spor yapabilir veya piknik yapabilirsiniz. Fethi Paşa Korusu özellikle boğaz manzaralı çay bahçeleri ve restoranları ile ünlü. Burada bir mola verip İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ayrıca korunun içinde çeşitli etkinlikler ve konserler de düzenlenmekte. Fethi Paşa Korusu, doğa severler için ideal bir kaçış noktası. Bir sonraki durağımız Boğaz'ın zarif mimarilerinden biri olan Beylerbeyi Sarayı. 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz tarafından yazlık saray olarak inşa edilen bu yapı, Osmanlı ve Batı mimari tarzlarının güzel bir birleşimi. Sarayın iç mekanlarında zarif süslemeler, kristal avizeler ve değerli halılar göze çarpıyor. Beylerbeyi Sarayı, Boğaz manzarasına hakim konumuyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Müze kartınızla ziyaret edebileceğiniz Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'un ihtişamlı geçmişine ışık tutuyor. Boğaz'ın Anadolu yakasında Küçüksu Kasrı'nın ihtişamını keşfetmeye hazır olun. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan bu zarif yapı, Boğaz kıyısındaki en güzel Osmanlı saraylarından biri. Küçüksu Kasrı, barok ve rokoko stilinin muhteşem bir birleşimi olup iç mekan süslemeleri ve mobilyaları ile dikkat çekiyor. Kasrın çevresindeki geniş bahçede yürüyüş yapabilir ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Zamanında Osmanlı padişahlarının av köşkü olarak kullandığı bu yapı bugün müze olarak ziyarete açık ve müze kart ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Bu tarihi atmosferde geçmişe kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.
Kadıköy'de yer alan bu mekan eski bir gaz fabrikasının restore edilerek kültür merkezi haline getirilmesiyle oluşturulmuş. Gazhane, konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kütüphanesi ve kafe alanları ile ziyaretçilere kültürel bir deneyim sunuyor. Gazhane Kültür Merkezi'nde İstanbul'un sanatsal ve kültürel zenginliklerini keşfedebilir, farklı etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gazhane, İstanbul'un modern sanat ve kültür yaşamının dinamik bir parçası. Bir sonraki durağımız Kadıköy'ün huzur dolu köşelerinden biri olan Moda Sahili. Bu sahil çim alanları, yürüyüş yolları ve eşsiz deniz manzarası ile biliniyor. Moda sahilinde bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak veya sadece deniz kenarında oturup manzaranın tadını çıkarmak için harika bir yer. Ayrıca sahil boyunca yer alan çay bahçeleri ve kafelerde keyifli bir mola verebilirsiniz. Moda iskelesinden adalara karşı gün batımını izlemek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Moda sahili hem dinlenmek hem de sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için ideal bir nokta. Gezimizin yeni durağı Anadolu yakasının en ünlü alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan Bağdat Caddesi. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki bu cadde lüks markaların mağazaları, şık kafeler ve restoranlarla dolu. Bağdat Caddesi İstanbul'un modern yüzünü yansıtan geniş bulvarları ve ağaçlarla süslü yaya yollarıyla ünlü. Alışveriş yaparken arada bir mola verip caddenin ünlü kafelerinde kahvenizi yudumlayabilir veya leziz yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Bağdat Caddesi'nin gece hayatı da oldukça canlı. Barlar ve gece kulüpleri ile keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Bu cadde İstanbul'un enerjik ve modern yaşamını deneyimlemek isteyenler için mükemmel bir durak. Keşif turumuzun yeni durağı Boğaz'ın Anadolu yakasında yer alan tarihi Anadoluhisarı. 14. yüzyılda Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilen bu kale Boğaz'ın en dar noktasında stratejik bir konuma sahip. Kale İstanbul'un fethine giden yolda önemli bir savunma noktası olarak kullanılmış. Bugün ise tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilere açık olan Anadoluhisarı, Boğaz'ın muhteşem manzarasını sunuyor. Hisarın etrafındaki yeşil alanlarda yürüyüş yapabilir, çevredeki kafelerde Boğaz'ın tadını çıkarabilirsiniz. Anadoluhisarı İstanbul'un tarihine ve doğal güzelliklerine yakından tanık olabileceğiniz eşsiz bir durak. Bir sonraki durağımız İstanbul'un doğal güzellikleriyle ünlü köyü Polonezköy. 19. yüzyılda Polonyalı göçmenler tarafından kurulan bu köy, günümüzde yeşillikler içinde huzurlu bir kaçış noktası. Polonezköy'de yürüyüş parkurlarında doğa yürüyüşleri yapabilir, köyün şirin kafelerinde organik yiyeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca köyde yer alan Polonezköy Tabiat Parkı'nda piknik yapabilir veya bisiklet sürerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Polonezköy, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek.
Şimdi İstanbul'un doğusunda yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü sahil kasabası Şile'ye gidiyoruz. Şile uzun kumsalları, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tanınıyor. Şile'nin tarihi Şile Feneri, Karadeniz'in en eski deniz fenerlerinden biri ve ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Ayrıca Ağlayan Kaya olarak bilinen doğal oluşum ve Şile Kalesi de kasabanın diğer önemli ziyaret noktalarından. Şile'nin ünlü plajlarında güneşlenebilir, denizde serinleyebilir veya sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Şile'nin merkezinde yer alan balık restoranlarında taze deniz ürünlerini tatmanızı da tavsiye ediyorum. Şile, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Bir sonraki durağımız İstanbul'un saklı cennetlerinden biri olan Ava. Şile'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan bu şirin kasaba, Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin arasında bulunuyor. Ava, doğal güzellikleri, nehir kenarındaki restoranları ve huzur dolu atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Burada nehirde tekne turları yapabilir, bisiklet kiralayarak doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Ava'nın sakin plajlarında denize girebilir ve sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Ava, şehirden uzaklaşıp doğanın ve huzurun tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer. Son olarak İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki incileri olan Prens Adaları'na gidiyoruz. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada gibi adalardan oluşan bu grup şehir hayatının gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Adalara vapurla ulaşım sağlayarak bisiklet kiralayabilir ve adaların güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Büyükada'da yer alan Ayayorgi Kilisesi'ni ziyaret edebilir, Heybeliada'da Deniz Lisesi'nin tarihini keşfedebilirsiniz. Adaların sahil şeridinde yürüyüş yaparken deniz manzarasının tadını çıkarabilir ve adaların ünlü balık restoranlarında taze deniz ürünlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Prens Adaları, İstanbul'un doğal ve tarihi zenginliklerini bir arada sunan eşsiz bir kaçış noktası. Evet dostlar, İstanbul'un büyüleyici dünyasında birlikte harika bir yolculuk yaptık. Ayasofya'nın ihtişamından Prens Adaları'nın huzuruna kadar her köşesi tarih ve güzellik dolu bu muhteşem şehri keşfettik. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. İstanbul'da keşfedilecek daha birçok yer ve anlatılacak daha birçok hikaye var. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.